Web site yaparken kullandığımız ızgara konteynerler, Flexbox konteynerler nedir? Bunların ayarları nasıl yapılır? Elementor'daki bu konteyner yapısının tüm detaylarını şu an hemen şu anda hemen şimdi ben anlatacağım. Sen öğreneceksin. Vakit kaybetmeden, kamerayı kırmadan videoya geçelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu Elementor'un düzenleme alanına geldim. İşte Elementor'u kur, eklenti yükle, gel filan onları geçtim. Onları biliyorsun, yaparsın, halledersin. Bu videoda anlatacağımız tüm olay bu soldaki konteynerlar nedir? Bu ızgara nedir? Ayarları nasıl yapılır? Anlamı, meali, Türkçe mealleri nedir anlatacağız. Şimdi geldik. Şimdi bu öncelikle bizim konteynerlarımız tüm içeriği oluşturduğumuz bir kutudur. Yani bir div'dir bunlar. Bir kutudur. Bu kutuların içerisinde oluştururuz. İçerisindeki başlıkları, görselleri, metinleri ve diğer şeyleri. Her şey için, her biri için, her bir alan için bir adet kutuya sahip olmamız gerekiyor. Şimdi bir adet kutu buraya ekleyelim. Tıkladım. Direkt zaten geldi. Eklendi. Sonrasında bunun önce şu solda detayları, ayarları nedir? Bunlar ne anlama gelir onlara bakalım. Kapsayıcı düzenimiz zaten direkt Flexbox olarak seçtik. Izgarayı sonra anlatacağım. Önce Flexbox'tayız. İçeriğin genişliği sınırlandırılmış. Bizim sınırlandırılmış içeriğimizin genişliği de 1440'mış. Burada yazıyor. Gözüküyor herhalde. Gözükmesi gerekiyor. Bu da şu yani. Bu içeriğin soldan sağa kadar yani tüm genişliği 1440 piksel alanı kapsayacak anlamına geliyor. Tüm cihazlarda, tüm geniş ekranlı cihazlarda tabii ki. Minimum yüksekliğimiz de aynı şeyin yükseklik versiyonu. Bunu da buradan ayarlayabiliriz. Bakın buradan ayarladığımda yüksekliğim de değişiyor. Mesela 400 piksel yaptığımda yüksekliğimde 400 piksele ayarlanmış oluyorlar. Peki bunun yüksekliği hiçbir şekilde ayarlamasam, böyle boş bırakırsam bunun içerisine eklediğim başlıklarla, içerisine eklediğim görsellerle yani içerisine eklediğim widgetlarla yüksekliğini kendi otomatik ayarlayacaktır. Eğer özel bir yüksekliğe sahip olmasını istemiyorsa kendi otomatik ayarlanacaktır. Sonrasında hemen altındaki öğeler kısmında yön var. Bu yönümüz yatay olarak, dikey olarak, tersine yatay ve tersine dikey olarak 4 adet seçeneğimiz var. Bu şu anlama geliyor. Bu konteynerin içerisine örneğin bir adet başlık, bir adet de metin ekleyelim. Tamam mı? Metin düzeltici ekledik. Şimdi bu konteynere tekrar geldim. Bu yönü seçiyoruz ya. Bu yön şu an seçilmemiş. Ben bu sırayı yatay olarak seçtiğimde sağ tarafa doğru hizalanacak içerisine eklediğim widget'lar. Yani ilk önce başlık ekledim. Önce başlık, sonra metin alanı gelecek. Soldan sağa doğru gidecek. Diğerini seçmiş olsaydım, dikey olarak seçmiş olsaydım bu sefer de yukarıdan aşağı bir şekilde gelecekti. Dikey olarak sıralanacaktı. Önce başlığım, sonra yine metin düzeltici alanım gelecekti yukarıdan aşağı bir şekilde. Peki tersine çevrilmiş olarak yani şunu seçmiş olsaydım, sola doğru işaretli, bu sefer tersine gelecekti. Tersine ve yatay olarak yani önce başlığım sağdan sola doğru gelecek. Yine buradaki başlık metin düzeltici sırası bu sefer sağdan sola doğru. Zaten bu mantığı okların yönünü anlayarak da çıkartabiliriz. Bu yukarı doğru olan da alttan yukarı doğru olarak eklenecek. Mesela buraya bir adet de görsel ekledim, video eklediğimde video çok oldu. Yani geniş oldu. Buraya bir adet de simge eklediğimde, pardon, yine yanlış oldu. Metinin hemen arkasında bir adet simge eklediğimde yukarı geldi. Çünkü aşağıdan yukarı bir şekilde sıralandı. Bu yönün tüm olayı bu. Bunun geneli bu aşağıdan yukarı ve sağdan sola şeklinde çok kullanmayız. Ben çok kullanmam, çok denk gelmez. Bu genelde ya soldan sağa olarak yani yatay bir şekilde sıralanır veya dikey bir şekilde yukarıdan aşağı olarak sıralanır. Yönümüz bu. Peki bu içeriği yasla olayı nedir? Bu içeriği yasla olayı da 6 adet farklı, yönlerine göre de farklı. Bakın bunu değiştirdiğimde buradakiler de değişiyorlar. Mesela bu yatay olduğunu düşünelim. Bunların yatay olduğunu düşünelim. İçeriğimiz sol, bu tarafta en baştan başlamak gerekirse sol tarafa yaslanacak. Ortalanacak, hepsi ortalanacak. Sağ tarafa yaslanacak bunlar da. Peki arasındaki boşluk, çevreli boşluk, çevresi boşluklu, eşit boşluklu. Bunları göstermek için bunları nasıl ayarlamam gerekiyor? Bir düşüneyim. Şöyle yapalım. Şu başlık ve metini silelim. İçerisine 3 adet simge ekleyelim. Şimdi konteynere geldim. Arası boşluklu bakın şöyle eşit boşluklu dediğimde araları hepsinin eşit boşluklu ve ortaya sıralanmış bir şekilde gelecekler. Bu şekilde.
Peki çevresi boşluklu dediğimde biraz daha genişleyecekler çevreleri. Arasındaki boşluk dediğimde de sol ve sağdaki ikonlar bizim sınırlandırılmış genişliğimizin en sağına ve en soluna yapışıyorlar ve ortasındaki simge de ortada kalıyor. Üçüncü simgede. Bunu çoğaltalım, 4 tane olsunlar. Yine aynı şekilde bakın boşlukları aralarında boşluk olarak ayarlanacaklar. Çevresi boşluk olduğunda da biraz daha küçüldüler. Eşit boşluklu da hepsine eşit bir boşluğa sahip oldular. Mantık da bu. Başta ne demiştim? Sola, yani sola yasladığımda hepsi sola gelecek. Sağa dediğimde hepsi sağa gelecek. Dikey ortalı dediğimde de hepsi ortalı bir şekilde bu kutunun içerisinde sıralanacaklar. Bu yatay olarak da, peki dikey olarak da bakalım bunun mantığına. Tabii ki mantık aynı olacak. Başlat, yani başlat dediğimde bu sefer dikey olduğu için en üstte sıralanacak. Ortalı yine ortada sıralanacak. Sonda da yine alt tarafa sıralanacaklar. Tabii bunu görmemiz için de bir yükseklik verelim buraya. Bu yüksekliği biraz daha geniş verdim. Şimdi kaç yapalım? Şu 600 olsun, tamam mı? Şimdi tekrar bakalım. Başlat dediğimde yukarıya sıralandılar. Ortalı dediğimde ortaya sıralandılar ve son dediğimde de yani en alta sıralanmış olacaklar. Aynı mantıkta arasında boşluklu dediğimde bu sefer yine dikey bir şekilde boşluklar oluşuyor. Çevresi boşluklu ve eşit boşluklu. Bunların mantığı da tamamen bu. Şimdi tekrar bunu yataya alalım ve öğeleri hizala olayına bakalım. Bu öğeleri hizala olayı da tamam. Bunu şöyle sola hizalansınlar. Şunu da şöyle sağ tarafa alalım bir saniye. Tamam. Yönümüz yatayda. Simgelerim yatay bir şekilde gözükecekler. İçeriklerimiz de sol tarafa hizalandılar. Tamam mı? Tamam. Öğeleri başlat dediğimde hem sola hizalılar ve hem yukarı hizalılar. Yani sol üst köşeye hizalamış oldum ben bu simgeleri. Bunu ortaladığımda sol tarafta ortada hizalanacaklar. Son tarafa aldığımda da sol alt köşeye hizalanmış olacaklar. Uzat dediğinde de uzatı da tam olarak anlamıyla bilmiyorum ama bu üçü bizim için yeterli olacak. Bu yine mesela içeriğimiz ortalı olsun. Ortalı ve yukarıdalar. Öğeleri de ortaya hizaladığımda tamamen bu konteynerin tam ortasında hizalanacak. Bu bizim nelerimizde, simgelerimizde. Bunları da yine aynı mantıkla sağ tarafa aldığımda sağ köşedeler. Yukarı aldığımda sağ üst köşedeler. Son aldığımda sağ alt köşedeler benim arkamda gözükecekler tabii ki böyle. Burasının mantığı da bu. Yani bunu zaten deneme yanılma olarak anlayabiliriz bunları ama iyi kavramamız gerekiyorlar çünkü. Bu tasarımlarda en önemli unsurlardan bir tanesi bunların yerleşimleridir. Biz bu yerleşimleri tam olarak anlamazsak başımız belaya girer. Tamam. Bunu sol üstte bu şekilde sol üstte hizaladığımızı düşünelim. Bu alt taraftaki boşluklar peki neyi ifade ediyorlar? Standart olarak 20 piksel olarak satır ve sütunda bize vermiş. 20 piksel boşlukları var. Buna 0 alalım. Ne oldu? Ne oldu? Bak, bütün simgeler birbirleri arasında satırda da sütunda da, yani satır hangisiydi? Satır yataydı. Sütun dikeydi. Aynen. Boşlukları sıfırlandı. Hiçbirinin arasında boşluk yok. Bunu ikisi de olmasın. Satırı 10 yaptığımda, pardon, sütunu 10 yaptığımda, yani dikey olarak sütunu 10 yaptığımda aralarında boşluklar 10 piksel geldiler. Şöyle 120 yapayım. Bak, hepsinin arasında 120 piksel boşluk var. Sadece bu simgelerin arasında, bu konteynerin arasında. Tamam mı? Peki bunları şöyle yapalım. Yatay değil de yine dikey olarak hizaladım. Dikey olarak yine baş tarafa hizalayalım. Tamam mı? Sol tarafa. Bu sefer satırda değişiklik yapacağım. Satırda 120 yaptığımda bakın, bütün hepsinin arasındaki boşluklar 120 piksel olarak arttılar. Tabii minimum yüksekliğim de daha fazla olduğu için daha da genişledi yüksekliğimin boyutu. Satır sütun mantığı da budur. Bu standart olarak 20 geliyor. Bunu tabii sıfırlamak daha mantıklı çünkü bu boşlukları kendimizin hakim olması daha mantıklı yani. Direkt 20 değil, ben bazı yerlerde 24, bazı yerlerde 16 yapmak istediğim için bu benim için değişir. Okey, bu boşlukların mantığı da anlaşıldı. Peki paketli nedir? Paketli aslında daha çok responsive kısımda, yani uyumluluk kısmında bizim işimize yarayacak. Bunları yine yatay bir şekilde hizalayalım. Bunların satır sütunları da şöyle 16 olsunlar şimdilik. Yine sol tarafta ve üst köşede hizalılar. Bu paketli nedir?
Paket yok, paketle. Bunu Türkçe çevirisi çok kötü. Ee, Ama daha doğru bir çevirisine de sahip değilim. O yüzden çeviri kısmını profesyonellere bırakalım. Bunu bu 6 tane simgem yan yana masa üstünde gözüküyorlar, değil mi? Tablette de bu şekilde gözüküyorlar. Mobilde bu şekilde yan yana gözükmüyorlar. Çünkü bir alt satıra kaydılar. 5 tanesi burada, diğeri burada. 16 pikselde. Bunlarda boşluk olduğu için 16 piksel. Tamam. Paketlerin mantığı şudur. Bunların altısı da yan yana gelsin istiyorum. Dersen bu paketleri, paketi yok dediğimde yan yana 3 altısını da yan yana bir şekilde getiririm. Ancak şöyle bir problem ortaya çıkar. Bakın bu alt tarafta bir bar, yana kaydırma barı ortaya çıktı. Bu da bizim responsive olayımıza tamamen ters. Yani bunlar altısı da yan yana geldiği takdirde sayfamız kayma yapıyor. Biz bu kaymayı istemiyoruz mobilde. Bu bir hatadır. O yüzden bu paketliği şöyle sarmanı dönüş bir şekilde yaptığımda bu da şu anlama gelecektir. Burada ne kadar içeriğim olursa olsun sığmayan fazla olanı bir alt satıra atacaktır. Mesela burada 6 tane değil de daha fazla olsun. 9 tane, 3, 5, 9 tane olsun. Sığmayan 5 tanesi sığıyormuş. Sığmayan 4 tanesini bir alt satıra atacaktır. Bunun mantığı da budur. Bunu tablette bakalım. Mesela tablette de daha fazla olsun, hatta şöyle daha fazla simgem var. Tablette de bakın alt tarafta bir kaydırma barı çıktı. Hata. Yine bu konteynere geldim. Paketli kısmım yan yana olacak. Hepsi yan yana olsun dersem bu kaydırma barı çıkıyor. Bunu düzeltmek için paketleri bir alt satıra kaydırma dönüş olarak ayarladığımda sığan simgeler buraya yerleşiyor. Sığmayanlar ise bir alt satıra daha uyumlu bir şekilde geliyorlar. Bunun olayı da budur. Şimdi şu fazla simgeleri birazcık silelim. Silemedim. Öyle silelim. Birazcık fazla olanları silelim. Tamam. Sonra ne kısım var? Burada gözükenlerdeki kısım bu. Ek seçeneklerde nelerimiz varmış? Taşmamız varmış. Bu varsayılan olarak varsayılan olarak geliyor. Bir de HTML etiketi. Öncelikle HTML etiketinden bahsedelim. Bu HTML etiketi bu kutunun daha semantik olması için, yani Google'ın daha iyi anlaması için bazı etiketleri belirtebiliriz. Bu kutumuz örneğin bir header footer alanı ekstra bir eklentiyle yapmamışızdır. Tek bir sayfa siteye sahip olacağızdır. Header'ımızda o sayfanın içerisinde biz manuel olarak yapmışızdır. O zaman bu header'ı yaptığımız container'a header olduğunu belirtmek için Google'a bunu header olarak seçebiliriz. Veya footer yapmışızdır. Bunu footer olarak seçebiliriz. Tabii diğer kısımlarda da yine main, yani genel gövdemizden bahsediyorsak, header ve footer arasında kalan tüm gövdeden bahsediyorsak main olarak seçilebilir. Ama bu Elementor genellikle uyumlu olduğu için, bu tarz şeyler uyumlu olduğu için bunları çok değiştirmemize gerek yok. Çünkü header ve footer'ı ayrı bir eklentiyle ayrı bir alanda yaptığımız için onlar zaten header ve footer olarak gönderiliyor Google'a. Bizim bu sayfalarımız da main olarak gönderiliyor Google'a. O yüzden burada çok değişiklik yapmamıza gerek yok. Blok içeriklerimiz de article olarak gönderiliyor zaten. Burada anlatmamız gereken bir önemli olay ise taşma. Taşma nedir? Taşma da yine az önce bahsettiğimiz, şu aslında simgeleri silmesek daha iyiymiş. Şu simgeleri tekrar çoğaltalım. Bu simgeleri çoğalttık. Konteyner'a geldik ve biz bunu paketleyi de yine yan yana olarak şekilde ayarladık. Bak ne demiştik? Bu alt tarafta yana kaydırma barı ortaya çıkıyor. Bu barı kaldırmak istiyorum. Ama bunlar da tablette bu şekilde yan yana gözüksünler. Gözükmeyenler benim için problem değil diyorsak, ek seçeneklerden bu taşma seçeneğini gizli olarak ayarladığımda bakın bu alt taraftaki yana kaydırma barı kayboluyor. Çünkü neden? Bu görünen kısma sığmayan diğer öğeleri gizliyor. Yani diğer öğeler burada kaç tanesi? 3, 6 atıyorum. Burada 12 tanesi gözüküyor. Geriye kalan örneğin 3 tanesi gözükmüyorsa o 3 tanesi gizleniyor, gözükmüyor ve bu alttaki barımız kaldırılıyor. Bakın bu mobilde de aynı bu şekilde var. Ama yine bu sefer altta yana kaydırma barımız yok. Çünkü taşan kısımlar gizlendi. Ama bu tabii bu örnekte çok mantıklı değil. Bu genellikle şöyle olur. Bir konteynerımız vardır. Bu konteynerin içerisinde bazı, tabii ki simgelerden bahsetmiyorum. Daha işimize yaramayan ama yaptığımız bir hata yüzünden, bu verdiğimiz birkaç boşluk ve kenarlık yüzünden bu alttaki bar gözükme ihtimali ortaya çıkıyor. İşte bu bar gözüküyorsa ve aslında düzeltebilecek de çok da bir şeyimiz yoksa, bulamadıysak, bunu gizli olarak ayarladığımda
bu barı kaldırmış olurum. Ve taşan bizim zaten istemediğimiz, gözükmesini zaten istemediğimiz taşan kısımda gizlenir ve daha uyumlu bir şekilde, daha doğru bir şekilde ayarını yapmış oluruz. Container'ın bu ilk yerleşim alanındaki tüm ayarların detayları bunlardı. Tamam. Biçemine bakalım. Biçem aslında bu biçemde anlatmamız gereken bir şey yok. Çünkü bütün widget'larda olduğu gibi biçemde de aynı olaylar var. Burada container'ın arka plan rengini seçebiliyorum. Arka plan rengini verebiliyorum. Gradyan olarak ayarlayabiliyorum arka plan rengini. Arka plana bir adet video yükleyebilirim. Buraya YouTube videosu veya farklı bir uzantılı video yükleyebiliriz. Bir derin nefese ihtiyacım vardı çünkü arada nefes almayı unutmuşum. Slide gösterisi olabilir. Burada slide gösterisini seçip içerisine 3, 5, 10 tane veya istediğimiz kadar görsel ekleyebiliriz. Sonrasında bunları sonsuz bir şekilde döngüde olurlar. Süreleri de neymiş? 5 saniyeymiş. Yani süreni bir görselden diğer görsele 5 saniye içerisinde 5 saniyede geçiyor anlamında bu sürede. Geçişimiz fade oluyor. Slide right farklı şekillerde geçebiliyor. Geçişin süresi de 500 milisaniye, yani 500 milisaniye, yani saniye değil milisaniye. Bu da bir görselden diğerine geçen, bu fade şekilde geçerken 500 milisaniyede hızlıca geçiyor yani. Arka plan boyutu, arka plan konumlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Bu biçem her taraf için aynı olduğu için, her taraftaki öğelerle aynı olduğu için bu genel olarak container'ın bir ekstra özelliği değil. O yüzden burayı hızlı geçeceğiz. Arka plan kaplaması, kenarlık, şekil bölücü onu anlatmayacağım. Hiç kullandığım bir şey değil. Bu yerleşimlere bakalım şimdi. Bu yerleşimler anlatılması gerekiyor. Öncelikle bu yerleşimleri iyi anlamak için bir arka plan rengi verelim biz buraya. Ya farklı bir arka plan rengi verelim ki e, daha iyi anlaşılsın. Şöyle siyah olsun, tamam. Simgelerde kalsın. Kenar nedir? Bu kenar aslında margin. Yani aslında bizim bu kutumuz yüksekliğini biraz daha azaltalım. Böyle olsun. Bu kutumuz siyah alandan ibaret. Bizim bu konteynerimiz siyah alandan ibaret. Kenarlık. Bunlar hiçbir ayarı değiştirmediğimiz takdirde burada hiçbir değer gözükmese bile 8 veya 10 piksel olarak standart olarak boşluklara sahipler aslında. Burada 8 veya 10 yazmıyor ama bak ben bunu 0 yaptım. 0 yaptığımda esas şimdi pardon. Bak dolgu mesela 8 ve 10 pikseli var şu anda, gözükmüyor, yazmıyor ama biz bunu 0 yaptığında bak bu simgeleri görüyor musunuz? Daha tam üst ve tam sola hizalandılar. Sıfırlandılar çünkü. Ama hiçbir şey yazmadığında üst taraftan bir hafif boşluğa sahipler. Bu da 8 veya 10 pikselde, tam hatırlamıyorum. Bunun ayarında aklımıza gelmişken yapalım. Bunun ayarında hem buradaki boşlukların tamamen sıfır olmasını istiyorsak hem de her konteynerda bunun sıfır olmasını istiyorsak ve buradaki boşlukların da tamamen sıfır olmasını istiyorsak buradan site ayarlarına gelip yerleşime gelmemiz gerekiyor. Bu yerleşimde konteynerin dolgusu var. Yani buradaki dolgu az önce bahsettiğimiz yer. Bakın kaçmış? Varsayılan 10 pikseldir diyor. Burada yazmıyor ama şu an 10 piksel boşlukları var her taraftan, sağdan soldan alttan üstten. Bunu sıfır olarak ayarlayabilirim. Artık bundan sonra eklediğim tüm konteynerlar 0 piksel boşluğa sahip olacaklar. Yani hiçbir boşluğa sahip olmayacaklar. Yine boşlukları da 0 olarak ayarlayalım ki kendimiz verelim bu boşlukları. Bunları kaydedip buraya geldim. Burada içerik genişliğini de ayarlayabiliyoruz. Bakın 1440 bizim standartmış. Ben ayarlamıştım bunu. 1240 olarak da yapabilirim. Bak küçülttüğümde bu içerik genişliği bu simgenin başından başlıyorlar. 870 buradan başlıyorlar. Bunu biz geri 1440 alalım. 1440 okeydir. Şimdi geri gelelim bu konteynere. Bu margin ve padding'leri anlatmaya devam edelim. Simgelerin rengi niye değişti? Simgelerin rengi değişti. Garip bir olay. Simgeleri görmek için şöyle yapalım arka plan renginde. Tamam. Şimdi bunlar gözükmese bile şu anda sıfırlar. Çünkü az önce oradan site ayarlarından ayarladık. Kenar nedir? Bizim aslında marjinimizdir. Marjin de dış taraftan verilen boşluklardır. Bunu şöyle hemen gösterelim. Bakın üst taraftan 50 boşluk verdiğimde şu bizim aslında burası header. Bu aradaki 50 boşluk verildi ve üst taraftan verildi. Nerenin üst tarafından verildi? Bu konteynerin üst tarafından verildi. Yani konteyner ve dışından bir 50 marjin verdik. Peki dış taraftan nedir anlamına bakalım.
Dolguya bakalım, padding'e bakalım. Bu da içten vereceğimiz boşluklardır. Dolguya 50 verdiğimde bu sefer bakın bu bizim kutumuz neresiydi? Bu gri alan. İç taraftan verdi. Padding yani dolgumuz iç taraftan verilen boşluklar. Margin ise yani kenar olarak Türkçeleştirilmiş dış taraftan şuradan dıştan verilen boşluklardır. Bu her taraf için geçerli. Yani üstten, sağdan, alttan, soldan verebiliriz. Bu kısmı anladık mı? Yani bu kısmı daha farklı anlatamayız. Bu en basit örneği bu. Dolgumuz, paddingimiz içten verilen boşluklardır. Bak bir de soldan vereyim. Soldan da 50 vereyim. Bak soldan iç taraftan simgenin solundan gitti. Bu kutunun içinden gidiyor boşluklar. İç taraftan verilen boşluklar kenarımızda yani marjinde dış taraftan verilen boşluklar. Bunun bakın bu sağ üst tarafta piksel, yüzde, rem ve VW olarak farklı ölçülerde verebiliyoruz. Şimdi burada da şöyle bir olay var. E, Google için yapılıyor bu siteler. Yani tarayıcılar için yapılıyor ve daha uyumlu olması için tabii piksel de tercih edilebilir ama artık günümüzde daha uyumlu bir ölçü birimi bizde. Ama M nedir? Bir M'de ortalama 16 piksele denk geliyor diye hatırlıyorum. Yani bir M 16 pikseldir. Yani ben bu üst taraftan bir yazdığımda aslında 16 piksel boşluk veriyorumdur. Ama bu aslında bizim konumuza biraz ters. Ben burada M, RAM bunları anlatmıyorum. Container'ları anlatıyorum. O yüzden bu piksel olarak kalsın. Üst taraftan da 50'yi verelim. Tamam. Margin padding anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Şimdi kendini hizala var. Bu kendini hizala olayı bizim aslında çok da karşımıza çıkan bir kısım değildi. Çünkü burada şu öğeleri hizalada zaten yapıyorduk biz bunları. Ama bazı noktalarda bu kendine hizala kısmı işimize yarıyor. Ama tam olarak hangi noktalarda bir örnek ver dersen veremem. Şu an aklımda bir örnek yok. Yani bunu nasıl bir örnek veririz? Şunun içerisine bir adet konteyner ekleyelim. Şu simgeleri de biraz silelim. Çok fazla simgemiz var burada. Hatta tamamını silelim. Simgelerin tamamını silelim. Bir konteyner vereyim. İkinci konteyneri de vereyim. Bunun içerisine bir adet simge ekleyeyim. Diğerinin içerisine de bir adet de bunun içerisine simge ekleyeyim. Buradan. Simgelerin rengi şimdi gene gri oldu. Gene gözükmüyorlar. Arka plan rengini gene değiştirelim. Böyle yapalım. Tamam. Simgeler burada. Tamam. Kutular burada. Simgeler burada. Kendini hizalayıp bu şekilde gösterebilecek miyiz bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Şöyle bakalım. Olmuyorlar. Belki buradaki olay yüzündendir. Şunu kapatalım. Yok. Bak çalışmıyor. Neyse tamam bu kendini hizalama olayını tam anlatamadım. Bu da benim hatam eksiğim olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam buradaki sıra önemli. Buradaki sıra önemli ama biz bu sırayı genellikle zaten bu konteyner içerisindeki konteynerlarda kullanırız. Bunu şöyle yapalım. İkinciye simge değildi. Hatta simgeli metin düzeltici verelim. Şu metinin de rengini beyaz yapalım. Birazcık belli olsun. Tamam mı? Bu bizim birinci konteyneri. Şu da ikinci konteynerimiz değil mi? Şimdi bu birinci konteyneri seçip bu sıraya geldiğimde bakın başlat ve son var. Başlat dediğimiz kısım ilk olarak ayarla. Başta olsun. Son dediğimizde son olarak ayarla var. Ben bunu son yaparsam bakın sadece simge olan bizim birinci konteynerimiz aslında baştayken sağ tarafa geldi. Sona geldi. İkinci başa geldi. Birinci sona geldi. Bunun olayı da bu. Sıralamayı değiştiriyor aslında bu bizde. Bunu özel olarak da ayarlayabiliyormuşuz. Özel olarak da 1 yapıp 2 yapabiliyormuşuz aynı. Ama genelde şunlar yeterli oluyor. Sıranın olayı da bu. Mesela bu ikinci satırda ya ikinci alanda, sonraki alanda ama ben bunu ilk alana almak istiyorum. Sırasını başlat dediğimde olmuyor. Çünkü bu birinci sırayı şuradan kaldırmam gerekiyor. Birincisinde yok. İkincisinde başlat dediğimde bu başa geliyor. Sıramın olayı da budur. Peki boyut nedir? Boyutun konteynerla bir alakası yok. Ama yine de şöyle bir baktığımda boyuta girmemize gerek yok gibi ya. Boyutu kapatalım. Konuma yani bunlar da aslında gelişmiş olayların bir özellikleri. Gene de ben buraya gireyim. Konumda keskin diyorum. Kesin olarak ayarlayabilirim. Kesin olarak ayarladığımda da bu birinci konteynerim kesin olarak buraya geldi. Tabii ki bu çok kullanılmaz. Bu çok
uyumluluk için sıkıntılı bir konumdur. Zaten duyarlı web tasarımı için en iyi uygulama olarak kabul edilmez ve çok sık kullanılmamalıdır diyor. Bu konteynerin kesin olarak benim yerleşeceği alanı bu şekilde belirtebiliyorum. Yani özel olarak elle ayarlayabiliyorum. Bu şurada burada olsun. Ama bunun dediğim gibi duyarlılık kısmında hataları oluyor ve nasıl ayarlaman gerektiğini tam bilemiyorsun. Bu kesin olarak yapma bunu genellikle. Bu sabit olarak da var. Bu sabit olayı da burada sabit kalıyor. Mesela şurada şöyle ayarlayalım. Bu sayfayı istediğim kadar aşağı yukarı kaydırdığımda bu öğeyi sabit olarak ayarladığım için bu burada tamamen sabit kalıyor ama bu da aynı şekilde çok sık kullanılmamalıdır uyarısı veriyor. Çok sık kullandığımız özelliklerden bir tanesi değildir. Neredeyim? Buradayım. Tamam. Boyut, z index, css id. Bunlara girmemize çok gerek yok. Çünkü bizim esas konumuz olan Flexbox konteynerların olayını anlatmamız gerekiyordu. Tamam. Biz bu ilk konteyneri anlattık. Bizim ikinci konteyner vardı. Neydi? Izgara vardı. Bu ızgarayı da anlatalım. Izgarayı seçtim. Böyle ikili olarak geldim. Böyle. Bakın burada zaten ızgara olarak geldi. Kapı sayıcı düzeninde ızgara olarak belirtildi. Yine buradaki ayarlar tamamen aynı. Sınırlandırılmış içerik genişliğim var. Tam genişlik yapabilirim. Tabii kişiye göre değişebilir. 1440 minimum yüksekliğini şöyle bir 400 verelim. Buna da gitsin. Şuradan daha net bir şekilde görelim. 400 olsun. Peki. Önemli kısım bu. Izgara ana hatı göster. Bunu açık olarak görelim çünkü ne olduğunu anlamamız için daha görmemiz daha faydalı. Sütunlar ve satırlar olarak ayrılmış. Bu şu anlamda. Bakın bu ızgaranın içerisine yine ben bir adet simge atacağım. Attım değil mi? İki sütun bir satırım var. İki sütun yatay olarak dikey olarak iki sütuna sahibim. Yatay olarak da bir satıra sahibim. Yani tam olarak böyle bir alana sahibim. Bunu değiştirebilirim. Dikeyde şöyle 3 tane yani 4 tane satırım olabilir. Ve bunu 4 tane sütunum olabilir. Biraz doğru anlatalım. 2 adet de satıra sahip olabilirim. Ne oldu? 4 sütunum, 2 adet de satırım oldu. Toplamda 8 tane alana sahip oldum. Peki bu nedir? Nasıldır? Bu simgeyi ben direkt sadece hiçbir şey yapmadım. Ctrl D ile çoğalttığımda her bir alana geliyorlar. Ya bu listeleme olarak böyle bir ızgara düzeni olarak bunu kullanabiliriz. Bu nerede kullanırız bunu genelde? Örneğin işte referanslarımızın logoları vardır. 16 tane referansımız vardır. 16 referansın logolarını alırız. Buraya tek tek atarız. Bu sefer de 16 için kaç yapmam gerekiyor? Mesela 4 yapmam gerekiyor. 4 bir şekilde ayarlayabilirim. 4 satır 4 sütunda ayarlayabilirim ve tüm logoları buraya listeleyebilirim. Bu alt taraftaki boşluk da tabii ki yine aynı mantık. Biz sıfırladığımız için sıfır, hepsinin arasında sıfır boşluk var. Bunu 20 yaptığımda bakın hem yatayda, dur önce teker teker yapayım. Sütunda 20 yaptığımda bakın bu aralarında 20 piksel boşluğa sahip oldular. Satırda da yaptığımda, çünkü şu an satırda herhangi bir boşlukları yok. Satırda da 20 yaptığımda satırda da 20 piksel boşluğa sahip oldular. Otomatik akış satır olarak kalabilir. Öğeleri güçlendirin olayı da tamamen yine aynı. Sağ tarafa yani son tarafa seçtiğimde sona, buradan da ortaya seçtiğimde ortalanabilirler. Bunu da ortaya seçtiğimde her bir öğem tam olarak kutunun ortasında yerleşeceklerdir. Ek seçenekleri zaten anlatmıştık. Izgaranın da tamamen olayı bu. Yani tek farkı, konteynerlar tek farkı bu. Bu bizim için daha kullanışlı bir yapı sunuyor. Az önce verdiğim örnekle beraber. Genel olarak Elementor'da kullandığımız ızgaraların ve konteynerların ayarları, düzenlemeleri bunlardı. Yani şöyle bir tekrar üstünden bakıyorum. Önemli olan kısımlar zaten bunlar, şu alanda yerleşim kısmındaki bu özelliklerdi. Bu özelliklerin tam olarak neye hitap ettiğini anladıktan sonra, gelişmişteki de bu margin ve padding'in olaylarını anladıktan sonra oluşturduğumuz kutu yapılarını daha mantıklı bir çizgide oluşturmaya başlayabiliriz. Elementor'da oluşturduğumuz, az önce çıkamadım, çıkışı yapamadım. Oluşturduğumuz kutular, konteynerlar, Flexbox'ların olayı tamamen buydu. Ee, Bu konu tamamen bu. Sonraki videoda ne anlatacağım hakkında bir fikrim yok. Eğer aklına takılan birkaç soru varsa, bir fikrim varsa, bir öneri, şikayetin varsa Cimer'e yazıyorsun veya bana yorum olarak yazabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsun. Sonraki videoda görüşüyoruz.